Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Şimdi sizlere Almanya'da satılan ama başka ülkelerde yasak olan yiyeceklerden bahsedeceğiz. Almanya'da çok popüler olup tüketilen ama başka ülkelerde satışı yasak olan birçok yiyecek bulunuyor. Süpermarketlerdeki yiyeceklerin tümü yurt dışında bulunmuyor. Yani aynıları ya da benzerleri yok. Bazıları Almanya'ya özgü oluyor. Bazı yiyecekler yasaklandı. Bunların tüketimi ve ithalatı bile bazen cezalandırılabiliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi Kellogg's kahvaltı barı birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Diğer ülkelerde yasaklanan 10 tane yiyecek var. Hatta sürpriz yumurta gibi günlük ürünler bile Merkür.de'de yer alan habere göre Alman süpermarketlerinde bulunan tüm ürünler yurt dışında da mevcut değil. Kahvaltı barları demiştik. Kahvaltı barlarının satışı birçok Avrupa ülkesinde yasak. Bunlara Finlandiya, Fransa ve Norveç'te dahil. Tanınmış üretici Kellogg's'un Nutri-Grain yaban mersinli kahvaltı barı etkilendi bu yasaklardan. Ancak bunun nedeni gıdanın kendisi değil, içeriğindeki maddeler. Çünkü çubuktan elde edilen mavi boya bu ülkelerde yasak. Bir diğeri kaz ciğeri. Kaz ciğeri olarak da bilinen lezzet için kazların karaciğerinin yağlı olması gerekir. Bunu başarmak için hayvanlar zorla şişmanlatılıyor. Bu uygulama bazı ülkelerde hoş görülmüyor. Hayvanları Koruma Örgütü PETA'nın bildirdiğine göre bu nedenle Hindistan, İsrail, Avustralya, Kaliforniya ve New York'ta satışı yasaklandı. Bir tanesi de jöleli tatlılar. Her ne kadar ürün kendi başına yasaklanmış olmasa da birçok üretici üretimde koyulaştırıcı konjak kullanıyor. Bu da Avrupa Birliği genelinde yasak olduğundan pek çok çeşit satın alınamıyor. Şimdi şaşıracağınız gıdalardan bir tanesini söyleyeceğiz. Sakız. Sakız çiğnemek Almanya'da çok yaygın ancak Singapur'da gıdanın satışı, tüketimi ve ithalatı yasaklandı. Singapur'da sokakta sakızı yere tükürmenin cezası bulunuyor. Yani sakızı yere atmak başlı başına ceza. Çoğumuz makarna severiz. Makarnayı da ketçapsız yemeyiz ama ketçap, Fransa'da okullarda ketçaba erişim sınırlı. Okul kantinlerinde patates kızartması yalnızca haftada bir kez servis edilebiliyor. Kısıtlamanın nedeni ise ketçabın sağlıksız olması ve çocukların yemeklerini, özellikle de Fransız yemeklerini katkısız olarak tanımaları gerektiği. Bir de haşhaş tohumları var. Tohumlar ve tahıllar özellikle sağlıklı kabul edilir. Almanya'da özellikle ekmek ve rulolarda popüler. Ancak aralarında Singapur, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayvan'ın da bulunduğu birçok doğu ülkesinde bu yemek yasaklandı. Haşhaş tohumlu olan yemekler yasaklanmış. Bunun nedeni ise afyonun bitkiden elde edilebilmesi. Bu nedenle ilgili ülkelerdeki ilaç otoritelerinin indeksinde yer alıyor. Çiğ süt de bunlardan bir tanesi. Özellikle kırsal kesimdeki insanlar muhtemelen taze sütü doğrudan çiftçiden almaya aşina. Ancak Avustralya, Kanada, İskoçya ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde çiğ süt satışı yasak. Aynı zamanda işlenmemiş sütten yapılan peynirler için de bu geçerli. Burada Camembert veya Parmesan gibi çeşitleri de bulamazsınız. İşlenmemiş gıdalardaki patojen korkusu nedeniyle yasağın aslında asıl nedeni hijyen. Samosas, üçgen Hint köfteleri bu ülkedeki her Hint restoranında mevcut ve artık çoğu zaman süpermarketlerde ve büfelerde öğün aralarında atıştırmalık olarak da bulunabiliyor. Somali'nin büyük bir bölümünü geçici olarak kontrol eden gruplar burada da popüler olan samosaları dini nedenlerle yasakladı. İngiliz gazetesinin haberine göre 2011 yılında bunu hoparlörden duyurdukları söyleniyor. Bunun nedeni ise samosaların üçgen şeklinin Hristiyan teslisini anımsatması. Ve gelelim sürpriz yumurtalara. Sürpriz yumurtalar birçok insan için çocukluk anılarıyla ilişkilendirilir. Önce çikolatayı yemek, sonra da
küçük bir oyuncak yapmak, hatta bazı e-egg figürleri yüksek fiyatlara bile ulaşabiliyor. Ancak Amerika'da sürpriz yumurtalar yasaklandı. Çocuklara yönelik tatlılarda yenmeyen nesnelerin kullanılmasına genel olarak bir yasak var. Sürpriz yumurta ve benzeri gıdaların Amerika'ya ithalatı da yasaklanacak ve para cezasıyla cezalandırılacak. Bu konuyla da ilgili yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz.